Kanalıma hoş geldiniz. KPSS Genel Yetenek Matematik kısmı için bu çekeceğim video mutlak değer konusuyla alakalı olacak. Bundan önce sayı basamakları, bölme bölünebilme ve üst sayılarla alakalı sorular çözmüştüm bir önceki videolarda. Şimdi burada da mutlak değer konusunu hatırlatacağım. Daha sonra mutlak değerle ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi öncelikle mutlak değer ne demekti? Mutlak değer, şöyle sayı doğrusuna gösterelim. Mutlak değer sıfıra ya da başlangıç noktası olarak da düşünebiliriz. Başlangıç noktasına sıfıra olan uzaklığı gösterir. Mesafeyi. Örneğin 2 ile eksi 2'yi düşünelim. 2'nin sıfıra olan uzaklığı da 2 birimdir. Eksi 2'nin sıfıra olan uzaklığı da 2 birimdir. Biz bunu mutlak değerle şöyle ifade ediyoruz. Gösterim şekli şöyle. Bu mutlak değerde göstermek demektir. Yani bunu şöyle okuyoruz. Eksi 2'nin sıfır olan uzaklığı kaçtır? Bunun cevabı 2'dir. Mutlak değer eksi 2, 2'ye eşittir. Mutlak değer 2 de 2'dir. Burada özellikle şunu vurgulayalım. Eksi sayının mutlak değerinin artı olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz eksi sayıyı dışarıya çıkarırken önüne bir eksi koyuyoruz. Aslında biz şöyle dışarıya çıkartıyoruz ama iki eksi yan yana geldiği için zaten artı olur. Yani şöyle, mutlak değer içinde x diyelim ki x sıfırdan küçük bir sayı olsun diyelim ki, o zaman ben bunu dışarı çıkarırken önüne eksi koyuyorum. Çünkü x zaten tek başına negatif bir sayı, önündeki eksiyle artı oluyor. Sıfırdan büyük olan sayılarda ya da eşitlikte kullanabiliriz. Dışarıya çıkarttığım zaman, yani örneğin buradaki gibi olduğu gibi dışarı çıkıyor. Yani işaret değiştirmiyorum. Şimdi bunu soru üzerinde bakalım. Soru şu: a küçük b küçük c, o da küçüktür sıfırdan. Mutlak değer içinde 4a eksi 2c artı mutlak değer içinde 2b eksi 3c artı mutlak değer içerisinde 2b eksi 4a'nın sonucu sıfırmış. Buna göre a bölü c'yi soruyor. Şimdi öncelikle mutlak değerin içindeki sayı negatif ve pozitif mi, ona karar vereceğiz. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. Mesela örneğin ben bunları eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye seçiyorum. Yani amaç sadece burada negatif mi pozitif mi olduğunu anlamak. Diyelim ki a'ya eksi 3, c'ye de eksi 1 verdim. Bakın burası eksi 12 artı 2'den eksi 10 yapar. Yani negatif sayı. Dolayısıyla dışarıya çıkarken önüne eksi koyuyorum. Şöyle yapalım. Yani eksiyi de dağıtıyorum. Şöyle oldu. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı şekilde b'ye eksi 2, c'ye eksi 1 verdiğimi düşünelim. Burası eksi 4, eksi artı 3. Bakın bu da negatif bir sayı oldu. Dolayısıyla dışarı çıkarırken yine önüne eksi koyuyorum. Tabi buradaki işaretim artı olduğu için bu etkilenmiyor. Buradaki işaretim eksi olsaydı bu eksiyi buraya koyacaktık. Çünkü eksi artı oluyor. Ona da dikkat edelim. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2b artı 3c. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı şekilde b'ye eksi 2, a'ya eksi 3 verirsem burada ama sonuç artı çıkar. Bakın eksi 4 artı 12. Yani artı bir sayı çıkıyor. Eksi 4 artı 12 artı 8'den pozitif bir sayı. Dışarıya, mutlak değerin dışına hiç işaret değiştirmeden olduğu gibi çıkartıyorum. Tamam, şimdi şunlar birbirini götürdü. 2c, 3c daha 5c oldu. Eksi 4a, eksi 4a daha eksi 8a eşittir sıfırdan eksi 8a'yı da buraya atarsak 5c eşittir 8a oldu. Yani c burada 8'in katı, a burada 5'in katı. Bana sorulan soru ne? A bölü c. A'ya 5k, c'ye 8k dedik. K'lar sadeleşti. 5 bölü 8. Ya da direkt hiç şu k olayına girmeden c'yi a'nın paydasına bölüm olarak atıyorum, eşitliğin öbür tarafında, çünkü bu çarpım durumunda. Burada da 8'i eşitliğin bu tarafına bölüm olarak direkt 5 bölü 8 diye de yazabilirsiniz. Diğer sorum: a küçük 0 küçük b, 2b eksi a artı 3a eksi 4 eşittir 2b artı 8 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bu ifadeler mutlak değer içerisinde. Dolayısıyla bakacağız pozitif mi negatif mi? Şimdi a tek başına negatif bir sayı ama önündeki eksiyle bu artı bir sayıya dönüşür. B zaten artı. Dolayısıyla bu ifade artı bir ifade. Yani pozitif sayı, dolayısıyla dışarıya, mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkararak yazıyorum. Buraya bakalım. A negatif bir sayı. Çarpıyorum 3 ile, yine negatif olur. Eksi 4 çıkarırsam sonuç negatif bir sayı olur. Önüne eksi koyarak çıkartıyorum.
Ama dediğim gibi bu işaret artı olduğu için burada etkilenmiyor. Ama burası eksi olsaydı, yani soru şöyle olsaydı, önüne eksi koymuş olsaydım şöyle yapacaktınız. Eksiyi yazıp tekrar bunu eksi parantezini dışarıya çıkaracaktınız şöyle. Yani buradaki eksiyi unutmayacaksınız soruyu çözerken. Eşittir 2b artı 8. Bunlar birbirini götürdü. Burada eksi 4a kaldı. Artı 4 eşittir 8. 4'ü buraya attım. Eksi 4a eşittir 4. Her birini eksi 4'e böldüm. Sadeleşti. A da buradan eksi 1 çıkar. Diğer sorum. X, Y, Z gerçel sayılar mutlak değer içinde x eksi y çarpı mutlak değer y eksi z çarpı x sıfırdan büyük. Mutlak değer x eksi z çarpı y sıfırdan küçük. X ile z'nin çarpımı sıfırdan küçük. Buna göre x, y, z'nin işaretlerini bulalım. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Mutlak değerli ifadeler zaten hep artıdır. Sonuç yani mutlak değer olarak gösteriyor burada. Dolayısıyla burada tek başına x kaldı. X'in kesin artı olması gerekiyor ki ifadeyi negatif yapmasın. X'in işaretini bulmuş olduk. Şimdi aynı mantıkla buraya bakalım. Bu sayı daima mutlak değerli ifade olduğu için artıdır. Y yine tek başına kaldı. Y'nin o zaman eksi olması gerekiyor ki bu ifadeyi eksi yapsın. Buraya bakıyorum şimdi. Bu mutlak değer değil. X'e artı demiştik. O zaman z'nin eksi olması gerekiyor ki ikisinin çarpımı eksi olsun. Şeklinde çözüyoruz. Son iki sorum da. Bu ifadeyi, yani sözel ifadeyi mutlak değere çevirme. Şimdi bunu şöyle, gerçel sayılar kümesi üzerinde eksi 1 sayısına olan uzaklığı 6 sayısına olan uzaklığının yarısından 3 fazla olan ifadeyi gösterimini yapın şekli. Yani aslında biz burada mutlak değeri kullanacağız. O yüzden bu soruyu sordum. Şimdi gerçel sayılar üzerinde bir nokta var. Yani bilmediğim x noktası diyelim. Eksi 1'e olan uzaklığı dediğim zaman aradaki mesafeyi çıkartıyorum eksi 1'i, ama ben eksi 1'in nerede olduğunu bilmiyorum. Yani eksi 1'in sağ tarafında mı x, sol tarafında mı x, bunu bilmiyorum. O yüzden burada mutlak değer kullanıyorsunuz. Çünkü sağ tarafında da olabilir, sol tarafında da. Büyükten küçüğü çıkardım. Burada mutlak değer kullandığım zaman zaten sonuç her türlü pozitif geleceği için ifadenin doğru, yani ifade doğru bir ifade olmuş oluyor. Şimdi cümleyi okuyalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde eksi 1 sayısına olan uzaklığı, tamam burası. 6 sayısına olan uzaklığı yine mutlak değer içinde göstereceğim. Uzaklığının yarısından kaç fazla olacakmış? 3 fazla, yani büyüktür. Şu eksi eksi artı son halini şöyle yazalım. Evet, bu ifadeyi bu şekilde gösteriyorsunuz. Bu sormamdaki neden mutlak değere dönüştürebilme aslında sorulan ifadeyi. Ve son sorum. X, Y gerçel sayılar. Mutlak değer x eksi x eşittir 10. Mutlak değer y bölü x eşittir eksi 8 ise x çarpı y kaçtır? Şimdi burada da şuna dikkat edeceğiz. Şimdi x'in ben burada negatif olduğunu görüyorum. Çünkü x pozitif olsa dışarıya olduğu gibi çıkar. X'ten x çıktığın zaman 0 olur. Ama cevap 10'muş. Dolayısıyla x sıfırdan küçük bir sayıymış. Dışarıya önüne eksi alarak çıkarttığım zaman bakın ne olur burası? Eksi x eksi x eksi 2x eşittir 10'dan x buradan eksi 5 yapar. X'i bulduk. Şimdi geçiyorum buraya. Eksi 5'i yazdım. Mutlak değer y eşittir. Eksi 5 ile eksi 8'in çarpımı 40 oldu. Ben burada aslında şeyi sormuştum. Bu ifadeyi değiştirelim. Y'nin alabileceği değerler toplamını sormam gerekiyor bu soruda. Biz devam edelim. Çünkü burada y'ye ben 2 değer verebilirim. Burada içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 40 geliyor ya. Y yani ya artı 40'tır ya da eksi 40'tır. Aslında buradaki amacım soruda bunu sormakta. Ama şöyle de soruyu değiştirebilirim. Y pozitif gerçel sayı olmak şartıyla dersem eğer, o zaman x çarpı y'yi sorarsam y'yi 40 alacağız. 40 ile eksi 5'i çarpacağız. Yani buradaki amacım buradaki mutlak değer x'i dışarıya nasıl çıkarmanız gerektiğini görmeniz. Ve ikinci olarak da mutlak değer y 40'a eşitse, yani burada içler dışlar çarpımı yaptım. Y burada ya artı 40'tır ya eksi 40'tır. Bunu da görmeniz için yazmış oldum. O zaman soruyu şöyle yapalım. Y pozitif reel sayı, yine aynı şekilde değiştirmeden soruyor. X çarpı y kaçtır dediğim zaman yine aynı şekilde y'yi 40 aldım. X'e eksi 5'te, dolayısıyla
40 çarpı eksi 5'ten buradan da cevabımız eksi 200 olarak bulunur. Evet, bir sonraki videolarımda yine aynı şekilde devam edeceğim. Videolarımı beğenip yorum yapıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.